Şirket 1950'lerde dönemin en basit ve en ucuz otomobillerinden biri olan BMW Isetta'yı, 60'larda ise küçük ekonomik model olan BMW 700 üretir. Uzun yıllar sıkıcı ekonomi sınıfı modeller üretse de 1971 yılında pazara çıkarılan BMW 5 serisi ile bir daha lüks, sportif segmentten sapmayacaktı. BMW E serisinin hikayesi başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusu için uçak motoru üreten BMW, Nazi uçaklarının teknik üstünlüğünde büyük rol oynar. Bu nedenle savaşın sonlarına doğru BMW fabrikası Amerika ve İngiltere'nin ağır bombardımanına maruz kalır ve Münih fabrikası tamamen yıkılır. Savaş sonrası müttefikler tarafından otomobil ve motosiklet üretmesi yasaklanan şirket, tencere, tava gibi mutfak ekipmanları ve bisiklet üretmek zorunda kalır. 1948'de şirketin yasağı kaldırılsa da finansal olarak zor durumda olan BMW yalnızca motosiklet üretimine başlayabilir. 1952 yılında savaş öncesi olduğu gibi lüks modellerle otomobil üretimi tekrar başlar. Ancak eski moda, pahalı ve yeterince iyi performans göstermeyen BMW 502 pazarda başarılı olamaz. Savaş sonrası ekonomik olarak toparlanmaya çalışan Almanya'da halkın alım gücü düşük olduğu için lüks otomobil pazarı neredeyse yok olmuştu. Bu nedenle BMW stratejisini değiştirir ve halkın satın alabileceği mümkün olan en küçük ve en basit otomobili pazara çıkarmaya karar verir. 1954'te İtalyan buzdolabı üreticisi ISO Isetta modelinin lisansı satın alınır ve BMW Isetta adıyla satışa çıkarılır. Isetta büyük talep görse de bu ucuz otomobille çok küçük bir oranda kar eden şirket para kaybetmeye devam eder. 1954'te BMW'nin Allah fabrikası kamyon üreticisi MAN'e satılır. Yok olmayla karşı karşıya kalan şirketin danışmanlık komitesi Mercedes-Benz'in bünyesine girmeyi teklif eder. Ancak bayiler ve hissedarlar bu fikre karşı çıkınca vazgeçilir. 1959'da 0.7 litrelik bir motora sahip ekonomik, küçük bir model olan BMW 700 satışa çıkarılır. Yeni modelin satışları fena gitmez ve şirket finansal olarak toparlanmaya başlar. Ancak 1960'larda Avrupa halkının refah seviyesi artmış, ekonomik otomobiller giderek daha az ilgi görmeye başlamıştı. Bu sonucu gören BMW tekrar lüks, sportif segmente geri dönmeye karar verir. Uzun bir geliştirme sonrası 1961 yılında BMW 1500 Frankfurt Motor Fuarı'nda görücüye çıkar. Tüketiciler yeni modelden çok etkilenir ve binlerce ön sipariş alınır. 1,5 litrelik motora, 80 beygirlik güce, bağımsız süspansiyona ve disk frenlere sahip BMW 1500, sportif ve konforlu bir sürüş sunar. Şık tasarım, yol performansı ve 8500 marklık ekonomik fiyatla eklenince model orta sınıf pazarında büyük talep görür. 1963'te satışlar %47 artar ve şirket uzun bir aradan sonra tekrar kar etmeye başlar. Yeni modelde tekrar böbrek ızgaralarını kullanan BMW özüne dönmeye başlar. BMW 1500 şirkette yeni bir dönem başlatır. Bu nedenle seriye yeni sınıf anlamına gelen New Class ismi verilir. Şirket 1960'ların sonlarında 1970'lere geçiş yapmak için yeni, lüks, sportif bir seri geliştirme üzerinde çalışmaya başlar. 1970'te İtalyan tasarım şirketi Bertone ile ortak geliştirilen konsept otomobil BMW 2200 Ti, Cenova Motor Fuarı'nda tanıtılır. Yeni seride 2200 Ti'nin tasarım dili kullanılacaktı. 1971'de ilk prototip BMW 12 üretilir. Model Fiat 132 ile olan benzerliği ile dikkat çeker. 1972 yılında diğer adıyla BMW 5 serisi üretim bandından çıkmaya başlar. Tasarım ekibinin başı Paul Brake, BMW 5 serisinin dinamik görünmesi için ön tarafa kama şeklini verdik. Böylece ön ızgaranın köpek balığını andırmasını sağladık. Sportif görünüm içinse konsola birçok gösterge koyduk diyerek yeni modelin tasarım amaçlarını açıklar. BMW yeni seriyle üçlü sayı kullanarak farklı bir isimlendirme politikasına geçer. BMW 520'de ilk sayı aracın serisini yani segmentini temsil ederken son iki sayı motor hacmini temsil eder. Yani BMW 520 2 litre motora sahipti. 115 beygirlik yeni model BMW 1500'e göre daha büyük, konforlu ve sportif olur. Şirket yeni seride güvenliğe de büyük önem verir. Ön ve arka tampondaki çökme bölgeleri bilgisayar yardımıyla tasarlanır. Aracın tavanı bir ralli aracının tavanı kadar sağlam ve güçlü üretilir.
Bir yıl sonra daha yüksek performanslı 6 silindirli 2.8 litre motora sahip BMW 528 de üretim bandından çıkmaya başlar. 1971'de petrol krizinin yaşanmasından birkaç hafta sonra şirket BMW 5 serisini üretmek istediğinde basında birçok olumsuz eleştiri yapılır. Ancak BMW doğru yolda olduğundan emindi. Yeni seri büyük talep görür. Petrol krizi nedeniyle tüketiciler küçük ve yakıt tasarruflu otomobillere yönelse de BMW 5 serisi 9 yılda 700 bin adet satış yapar. Şirket, petrol krizinin de etkisiyle pazara daha küçük bir motora sahip, 5 serisinden daha ekonomik bir modelle daha geniş bir kitleye hitap etmeye karar verir. 1975'te BMW 3 serisi üretim bandından çıkmaya başlar. Şirketteki adıyla BMW E21, 2 kapılı olur ve 1.6 ile 2.3 litre aralığında motor seçenekleri sunar. E12 kadar yüksek performanslı olmasa da ekonomik seri daha fazla talep görür ve 8 yılda 1.4 milyon adet satış yapar. BMW 3 serisiyle orta sınıfa, BMW 5 serisiyle üst orta sınıfa hitap eden şirketin yeni hedefi çok daha lüks bir seriyle üst sınıf olur. Bu amaç doğrultusunda 1977'de BMW 7 serisi pazara çıkarılır. 150 beygir ile 286 beygir arasında seçenekler sunan E23, yüksek performanslı lüks donanımlarıyla şirketin lüks sınıftaki varlığını güçlendirir. Elektrikli ve ısıtmalı koltuklar, elektrikli ayna ve camlar, merkezi kilit sistemi, hava yastıkları ve elektronik kontrollere sahip BMW 7 serisi ile şirket Mercedes'le olan rekabette güçlenir. Hız ve yüksek performans tutkunu şirket için yarışlar hala çok önemliydi. 1972'de yarışlarda kullanılacak yüksek performanslı özel araçlar üretmek için BMW Motorsport adında ayrı bir şirket kurulur. Diğer adıyla BMW M tarafından geliştirilen BMW E9, 1973'te Avrupa Şampiyonası'nı, 76'da ise Dünya Şampiyonası'nı kazanır. Şirket, büyümekte olan yüksek performanslı spor otomobil pazarına girmek için özel geliştirilen BMW M serisini satışa çıkarmaya karar verir. 1980 yılında BMW 535i'nin M versiyonu BMW M535i satışa çıkarılır. 215 beygirlik model, ön ve arka spoilerlara, spor koltuklara ve sportif bir süspansiyona sahip olur. 1982 yılında ilk jenerasyon BMW 5 serisi yerini ikinci jenerasyona bırakır. Diğer adıyla BMW E28, görünüş olarak E12'ye göre çok az değişir. En önemli değişiklikler ise iç dizaynda yapılır. Şirket, yeni jenerasyonda ABS'yi de kullanır. İlk yapılan denemelerde tut bırak fren sistemiyle çalışan ABS, araçta neredeyse camları yerinden çıkartacak kadar aşırı titreşime neden olur. Tasarımcılar şasede değişiklik yapmaya karar verir. O yıl BMW'de maaş ödemeleri ve yedek parça lojistik kayıtlarının tutulduğu yalnızca bir bilgisayar vardı. Yönetimden izin almayı başaran mühendisler sorunu çözmek için karmaşık hesaplamayı yapmakta bilgisayarı kullanır. Şirket uzun yıllar dizel motorların BMW'nin sürüş dinamiği için uygun olmadığını düşünmüştü. Petrol krizinin de etkisiyle şirket yeni jenerasyonda dizel motor seçeneği de sunmaya başlar. 1983'te pazara çıkarılan BMW 524T'de 180 km/saatlik hızla dönemin en hızlı turbo dizel motorlu sedanı olur. 1984 yılında E28'in spor versiyonu BMW M5 Amsterdam Motor Fuarı'nda tanıtılır. 282 beygirlik araç döneminin en hızlı sedanı olur. 1985 yılında satışa çıkarılan BMW M3 uzun yıllar Avrupa'da yarışları domine eder. İkinci jenerasyon BMW 5 serisi 6 yılda 722 bin adet satış yapar. 1970'lerin sonunda ikinci jenerasyon BMW 3 serisinin geliştirme çalışmaları başlar. 1982'de E30 kodlu yeni jenerasyon üretim bandından çıkmaya başlar. Şirket araçların güvenliğini artırmak için ciddi çalışmalar yürütür. E30 yine şirketin en çok talep gören serisi olur.
12 yılda 2.433.000 adet satış yaparak önemli bir başarı gösterir. Şirket 1980'lerin başında BMW'nin tüm serilerinin tasarım dilini belirleyen ikinci jenerasyon BMW 7 serisinin tasarım çalışmalarına başlar. Şirket E32 kasayla yeni bir tasarıma geçiş yapar. Yeni seri en gelişmiş teknolojileri barındırır. Elektronik süspansiyon sistemi, otomatik stabilite kontrolü, elektronik kontrollü direksiyonla konfor en üst seviyeye çıkar. 1992'de V12 motora sahip 296 beygirlik BMW 750i serinin en güçlü modeli olur. İyi tasarım, yüksek teknoloji sunan E32 kasa şirketi premium sınıfa taşır. 1987'de ikinci jenerasyon 5 serisi yerini 3. jenerasyona bırakır. E32 kasanın tasarımı yeni jenerasyon E34 kasaya da aktarılır. Şirket her geçen yıl kalite, yüksek teknoloji, konfor ve sürüş dinamiğini daha iyi hale getirmeye devam eder. 3. neslin geliştirilmesi için ciddi harcama yapılır. 120 adet prototip çöllerde ve dünyanın farklı bölgelerinde 7 milyon kilometre yol yapar. E34'ün pazarda rakiplerinden öne çıkaran en önemli özelliği geniş motor seçeneği sunması olur. Seri 1.8 ile 4 litre arasında 4, 6 ve 8 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleriyle ön plana çıkar. Bu jenerasyonda BMW'nin Touring Wagon adını verdiği hatchback versiyonu da satışa çıkarılır. Şirketin amacı bu premium segmentteki pazarın potansiyelini kazanmaktı. Modellerde ayrı olarak açılan arka cam ve özel bir sunroofla BMW'ye özgü rakiplerinde bulunmayan yenilikler kullanılır. 1991 yılında 4 çeker E34'ler de pazara çıkarılır. Motordan çıkan gücü ön ve arka aks arasında farklı miktarlarda dağıtabilen elektronik dağıtım kontrolü devrim niteliğinde olur. 5 serisinin 3. nesliyle şirket üst orta model sınıfının zirvesine ulaşır. Seri 9 yıl içinde 1.3 milyondan fazla satış yapar. 1990 yılında üretimi başlayan 3. jenerasyon BMW 3 serisi yani E36 kasa da en çok satılan seri olmaya devam eder. 1995 yılında 3. jenerasyon 5 serisi yerini 4. jenerasyona bırakır. BMW E39 kasa sürüş performansı, konfor ve son teknolojiyi benzersiz bir şekilde bir araya getirir. 90'ların trendine uyularak daha yuvarlak hatlar kullanılırken çok fonksiyonlu direksiyon, otomobil telefonu, yol bilgisayarı gibi özelliklerle iç dizayn çok daha lüks ve konforlu görünür. Tasarım önceki jenerasyona göre daha şık ve sportif olur. Ayrıca BMW E39 motor bloğunun, süspansiyonların tamamen alüminyumdan üretildiği dünyanın ilk seri üretim otomobili olur. 2000 yılında makyajlanan seride ilk defa BMW ile özdeşleşecek olan halka farlar kullanılır. 4. jenerasyon 9 yılda 1.4 milyon adet satış yapar. BMW 7 serisinin 4. jenerasyonu için tasarım çalışmaları 2001 yılında tamamlanır ve aynı yıl BMW E65 Frankfurt Auto Show'da tanıtılır. Seri en son teknolojileri barındırmaya devam eder. E65 elektrikli park frenlerinin kullanıldığı dünyadaki ilk otomobil olur. Trafik durumunda frene basıldığında motor kapanırken bırakıldığında motor tekrar çalışır. İlerleyen zamanda diğer üreticiler de BMW'nin geliştirdiği bu özelliği kopyalar. BMW 7 serisinin tasarımı diğer serilerin de tasarımını belirlemeye devam eder. BMW 5 serisinin 5. nesli de geleceğe yönelik bir tasarımla geliştirilir. Kaşları andıran kıvrımlı farlar ve diğer özelliklerle E60 kasa şık ve güçlü bir görünüme sahip olur. İç tasarım önceki jenerasyonlarda tamamen sürücü odaklıyken yeni jenerasyon ilk defa kullanılan hareketli farlarla özellikle virajlarda %90 daha iyi aydınlatma sağlanır. Seri 25 farklı motor seçeneği ile rakiplerinden öne çıkmaya devam eder. E60 2004 yılında Euro NCAP güvenlik testinden 4 yıldız almayı başarır. 2007 yılında makyajlanan seride bilgisayar kontrollü verimlilik dinamiği kullanılır ve sürüş stili değişmeden yakıt tüketimi optimize edilir. 2010 yılına kadar üretilen seri 1.4 milyon adet satış yapar. 6. jenerasyon 5 serisinin tasarım çalışmaları 2005 yılında başlar. 2010 yılında pazara çıkan seri sportif, güçlü ve şık görünümünü korur. 6. jenerasyondaki yeni özelliklerden biri elektronik destekli direksiyon olur.
Bu özel direksiyon yakından geçilen boş park alanlarını algılar ve alana park edilmesini sağlayarak park asistanı gibi çalışır. Diğer sürücü asistan özellikleriyle de konfor ve güvenlik en üst seviyede olur. F10 kasa Euro NCAP testinden 5 yıldız almayı başarır. Bu jenerasyon kısa sürede en çok satan jenerasyon olur. BMW F10 3 yıl gibi kısa sürede 1 milyonun üzerinde satış yapar. Peki önceki 5 nesil E koduyla adlandırılırken 6. nesil neden F koduyla adlandırıldı? E harfi Almanca Entwicklung yani geliştirme kelimesini temsil eder. Şirket her geliştirilen projenin başına E harfini ve geliştirme sırası olan sayıyı ekler ve o kasanın adı ortaya çıkar. Tabii ki her geliştirilen proje seri üretime geçmez. Bu nedenle pazara çıkan seri isimlerinde sıralama yoktur. Uzayan E serisinde ise artık üçlü sayılara geçilmesi gerektiği için şirket yeni geliştirilen serilerde F kodunu kullanmaya başlar. 2017 yılında 5 serisinin 7. nesli pazara çıkarılır. Şirket BMW 3, 5 ve 7 serisiyle uzun yıllardır lüks, sportif segmentte öncü üreticilerden biri olmaya devam ediyor.